Işık hızı. Evrenin en sinir bozucu trafik kuralı. Düşünsenize, galaksinin öbür ucunda harika bir tatil gezegeni var. Ama oraya gitmek tamı tamına 100.000 yıl sürüyor. Bavulları hazırlarken yaşlanıp ölüyorsunuz. Peki ya size bu kuralları çiğnemenin ya da en azından etrafından dolaşmanın bir yolu olduğunu söylesem? Evet, Einstein bize yıllardır şunu söylüyor. Hiçbir şey ışık hızından daha hızlı gidemez. Bu evrenin hız sınırı. Üstelik bu sınırı aşmaya çalışmak sadece yasak değil, imkansız. Çünkü enerji eşittir kütle çarpı ışık hızının karesi denklemi yüzünden. Hızlandıkça kütleniz artar. Işık hızına ulaşmak için sonsuz enerjiye ihtiyacınız olur. Sonsuz enerji diye bir şey olmadığına göre Güneş sistemine hapsolduk. Öyle mi? Belki de hayır. Bugün bilim kurguyu bilim gerçeğine dönüştüren o sihirli kelimeyi inceleyeceğiz. Warp Drive. Kemerlerinizi bağlayın. Fizik kurallarını biraz bükeceğiz. Şimdi ışık hızını geçemiyorsak o zaman hile yapacağız. Miguel Alcubierre adında Meksikalı bir fizikçi 1994 yılında Star Trek izlerken şunu düşündü. Ya gemiyi hareket ettirmek yerine geminin etrafındaki uzayı hareket ettirirsek? İşte Warp Drive yani büküm sürüşünün mantığı tam olarak budur. Alcubierre metriği dediğimiz bu teoriye göre uzay gemisini bir baloncuğun içerisine hapsediyoruz. Geminin önündeki uzayı sıkıştırıp arkasındaki uzayı genişleterek bir uzay zaman dalgası yaratıyorsunuz. Gemi bu dalganın üzerinde sörf yapıyor. Tıpkı bir sörfçünün dalga üzerinde gitmesi gibi. Sörfçü aslında hareket etmez, su onu taşır. Burada da uzay zaman dalgası taşıma yapacak. Peki bu teorinin en çılgın kısmı ne biliyor musunuz? Gemi aslında hareket etmiyor. Gemi kendi baloncuğunun içerisinde duruyor. Hareket eden şey uzayın ta kendisi. Ve Einstein cisimler ışık hızını geçemez dedi. Uzay ışık hızından hızlı genişleyemez veyahut da bükülemez demedi. Yani trafik polisine yakalanmıyoruz çünkü teknik olarak hız yapmıyoruz. Yolun kendisini altımızdan kaydırıyoruz. Kulağa harika geliyor değil mi? Yarın Alpha Centauri'de kahvaltı yapabiliriz ama her güzel şeyin bir bedeli var. Ve Warp Drive'ın bedeli ise biraz astronomik. Bu uzay zamanı bükmek için ihtiyacımız olan şey normal roket yakıtı değil. Bize negatif enerji veya egzotik madde lazım. Egzotik madde, kütle çekiminin tam tersini yapar. Normal madde uzayı büker ve çeker. Buna yer çekimi diyoruz. Egzotik madde ise iter. Uzayı arkamızda genişletmek için bu itici güce ihtiyacımız var. Sorun şu ki bizde bu egzotik maddeden hiç yok. Hatta evrende de var olup olmadığından bile tam emin değiliz. İlk hesaplamalar yapıldığında 100 metrelik bir gemiyi warp hızına çıkarmak için gereken enerji, gözlemlenebilir evrendeki tüm maddenin enerjisinden daha fazlaydı. Evet, bu imkansızdı. Ama durun, bilim insanları pes etmedi. Yıllar içinde bu hesaplamalar optimize edildi. Önce Jüpiter boyutunda bir kütleye, sonra Amerika Birleşik Devletleri boyutuna. En son hesaplamalarla ki Dr. Harold White sağ olsun, ihtiyacımız olan miktar artık gezegen boyutlarında değil, sadece Voyager uzay aracı kadar, yani yaklaşık 700 kilogramlık bir egzotik maddeye ihtiyacımız var. Bu büyük bir gelişme. Diyelim ki negatif enerjiyi bulduk, gemiyi yaptık ve bastık gaza. Her şey yolunda mı? Pek sayılmaz. Warp Drive ile seyahat etmek mayın tarlasında koşmak gibi olabilir. Karşılaşacağımız ilk engel Hawking radyasyonu. Baloncuğun içi o kadar ısınıp radyasyonla dolabilir ki varış noktasına ulaştığımızda mürettebat kızarmış tavuk olarak gemiden inebilir. İkinci engel ise uzay tozları olacak. Uzay boş değil. Tozlar, gazlar, minik parçacıklar var. Warp baloncuğu ilerlerken bu parçacıklar önünde birikir. Gemimiz durduğunda trilyonlarca kilometrelik yol boyunca birikmiş bu yüksek enerjili parçacıklar bir şok dalgası olarak ileri fırlar. Sadece ileri fırlası önemli değil ama ziyarete gittiğimiz yeri de bir anda yok edebiliriz. Üçüncü engel ise zaman yolculuğu paradoksu. Bazı fizikçiler ışıktan hızlı gitmenin nedenselliği bozabileceğini,
ve geçmişe yolculuğa izin verebileceğini söylüyor. Kendi büyük babanızı öldürmek gibi paradokslar yaratmak istemeyiz, değil mi? Tamam, çok zor, çok tehlikeli, vazgeçelim mi diyoruz? Asla. İnsan doğasında vazgeçmek diye bir şey yoktur. 2021 yılında Dr. Eric Lenz adında bir fizikçi, fizik dünyasını sallayan bir makale yayınladı. Lenz, negatif enerjiye ihtiyacımız olmayabilir dedi. Lenz'in denklemleri bildiğimiz normal pozitif plazma ve enerjiyle de warp baloncuğu yaratabileceğimizi gösteriyor. Tabii ki enerji ihtiyacı hala korkunç derecede yüksek ama en azından fiziksel olarak imkansız olan egzotik maddeye muhtaç değiliz. Bu, sihirbazlık kategorisinden mühendislik zorluğu kategorisine geçiş demek. Şu an NASA'nın Eagle Works laboratuvarında mikroskobik ölçekte uzay zaman bükülmelerini ölçmeye çalışan deneyler yapılıyor. Henüz bir uzay gemisi yapmıyoruz ama teoriyi test ediyoruz. Warp Drive şu an için torunlarımızın torunlarına kalacak bir proje gibi görünüyor. Belki 100, belki 500 yıl sonra. Ama unutmayın, 100 yıl önce Ay'a gitmek de sadece bir hayaldi. Jules Verne bunu yazdığında herkes gülmüştü. Gökyüzüne her baktığınızda o uzak yıldızların artık o kadar da uzak olmadığını hayal edin. Işık hızı bir limit olabilir ama insan hayal gücünün limiti yok. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna ışık hızında tıklamayı da unutmayın. Abone olun ve bildirimlerini açın. Böylece bir sonraki videomuzda evrenin başka bir sırrını çözerken, en azından sırrını çözmeye denerken bundan haberdar olursunuz. Bir sonraki bilim atıştırmalığında görüşmek üzere. Bilimle kalın, bizimle kalın, merakla kalın.